Bugün, modern toplumların temel yapı taşı olan demokrasi kavramını ve onun antik kökenlerini inceleyeceğiz. Demokrasi, hepimizin aşina olduğu bir terim olabilir. Ancak onun tarihsel derinliklerini ve anlamını anlamak için biraz geriye, antik Yunan'a gitmemiz gerekiyor. Demokrasi kelimesi, Yunanca demos yani halk ve kratos yani güç veya yönetim kelimelerinin birleşiminden oluşur. Temel olarak, demokrasiyi halkın yönetimi olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu basit tanım, demokrasinin geniş kapsamını ve derinliğini tam olarak yansıtmaz. Demokrasi, toplumun tüm üyelerinin eşit olarak siyasi süreçlere katılma hakkına sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu katılım, doğrudan oy kullanma, temsilciler seçme veya çeşitli kamu görevlerine aday olma gibi şekillerde gerçekleşebilir. Demokrasinin temel ilkeleri arasında özgürlük, eşitlik, adalet ve katılım yer alır. Bu ilkeler, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve toplum düzeni olduğunu gösterir. Demokrasinin ilk kez nasıl ortaya çıktığını ve Atina'da nasıl uygulandığını keşfetmek için biraz daha derine inelim. Antik Yunan'da demokrasi, özellikle Atina'da, M.Ö. 5. yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu süreç, bir anda gerçekleşmemiş, çeşitli sosyal, ekonomik ve politik değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Atina demokrasisinin doğuşu, büyük ölçüde Solon ve Kleistins gibi reformcuların çabalarına dayanır. M.Ö. 6. yüzyılda Solon, Atina'da sosyal ve ekonomik reformlar yaparak, aristokratların gücünü sınırlamış ve daha geniş bir halk kitlesinin siyasi sürece katılımını sağlamıştır. Solon'un reformları, demokrasinin ilk adımlarını atmış olsa da, tam anlamıyla bir demokrasi değildi. Asıl büyük dönüşüm, M.Ö. 508 yılında Kleistins'in reformlarıyla gerçekleşti. Kleistins, Atina'nın siyasi yapısını kökten değiştirerek, halkın doğrudan katılımını sağlayan bir sistem kurdu. Bu yeni sistemde, vatandaşlar meclislerde toplanarak yasalar hakkında doğrudan oy kullanabiliyor, yöneticileri seçebiliyor ve hatta yargılama sürecine katılabiliyordu. Atina demokrasisi, yalnızca özgür yetişkin erkek vatandaşların katılımını kapsıyordu. Kadınlar, köleler ve yabancılar bu sürece dahil değildi. Yine de, Atina demokrasisi, dünya tarihinde halkın yönetime doğrudan katılım sağladığı ilk ve en önemli örneklerden biri olarak kabul edilir. Kleistin, M.Ö. 6. yüzyılın sonunda Atina'da yaşayan önemli bir devlet adamıydı. Atina'da siyasi istikrarı sağlamak ve halkın daha geniş bir kesimini yönetime dahil etmek için köklü reformlar gerçekleştirdi. Kleistin'in reformları, Atina demokrasisinin temellerini attı ve bu yönetim biçiminin gelişiminde kritik bir rol oynadı. Kleistin'in en önemli reformlarından biri, Atina'yı 10 farklı kabileye bölmesiydi. Bu kabileler, Atina'nın farklı bölgelerinden ve sosyal sınıflarından gelen vatandaşları kapsıyordu. Bu düzenleme, yerel yönetimlerin gücünü kırarak, merkezi hükümetin yetkilerini güçlendirdi ve daha dengeli bir temsil sistemi oluşturdu. Böylece, tüm vatandaşlar siyasi süreçlere daha eşit şekilde katılma fırsatı buldu. Bir diğer önemli reform ise, Halk Meclisi'nin ve konseyin güçlendirilmesiydi. Halk Meclisi, tüm vatandaşların katılabildiği bir forumdu ve burada yasalar hakkında doğrudan oy kullanılıyordu. Konsey ise, 500 üyeden oluşuyor ve günlük yönetim işlerini yürütüyordu. Bu üyeler, her kabilenin 50 temsilcisinden oluşuyordu ve görev süreleri sınırlıydı. Bu da katılımı teşvik ediyordu. Kleistin'in reformları ayrıca Ostrakismos uygulamasını getirdi. Bu uygulama, potansiyel tehdit olarak görülen kişilerin Atina'dan 10 yıllık bir sürgüne gönderilmesini sağlıyordu. Bu sayede, tiranlık gibi despotik yönetim biçimlerinin önüne geçilmeye çalışıldı. Bu reformlar, Atina'da demokrasinin kök salmasını sağladı ve halkın yönetime doğrudan katılımını mümkün kıldı. Kleistin'in yaptığı değişiklikler, sadece siyasi yapıyı değil, aynı zamanda toplumun bütününü de derinden etkiledi. Tüm vatandaşlar, mecliste toplanarak yasalar hakkında oy kullanabiliyor, savaş ilan edebiliyor ve barış anlaşmaları yapabiliyordu. Demokrasi, vatandaşların yönetime katılımını teşvik eder. Atina'da, bu katılım sadece oy kullanmakla sınırlı değildi. Vatandaşlar aynı zamanda yönetim görevlerine de seçilebiliyor ve çeşitli kamu hizmetlerinde bulunabiliyordu. Bu, demokrasinin kapsayıcılığını ve vatandaşların aktif rol almasını sağladı. Atina'da bu, her vatandaşın mecliste eşit söz hakkına sahip olmasıyla kendini gösteriyordu. Her ne kadar kadınlar, köleler ve yabancılar bu sisteme dahil edilmese de, vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi önemliydi.
Atina'da, vatandaşlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor ve siyasi süreçlere katılabiliyordu. Bu özgürlük, demokrasinin sağlıklı işlemesi için hayati öneme sahiptir. Bu temel ilkeler, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve toplum düzeni olduğunu gösterir. Atina'da uygulanan bu ilkeler, günümüz demokrasilerinin de temelini oluşturur ve onların işleyişini şekillendirir. Sokrates ise, M.Ö. 469 yılında Atina'da doğdu. Babası bir heykeltıraş, annesi ise bir ebenin oğluydu. Gençlik yıllarında babasının mesleğini sürdürdü. Fakat kısa sürede felsefe ve düşünce dünyasına olan ilgisi ağır bastı. Sokrates, yaşamı boyunca yazılı eser bırakmamış, tüm bilgilerini ve düşüncelerini sözlü olarak aktarmıştır. Bu nedenle, Sokrates hakkında bildiklerimizin çoğu, öğrencileri Platon ve Ksenofon gibi isimlerin yazılarından gelmektedir. Sokrates'in yaşamı boyunca, Atina'nın sosyal ve politik yapısını eleştirdiği, gençleri sorgulamaya ve düşünmeye teşvik ettiği bilinir. Onun amacı, insanların kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamak ve gerçek bilgeliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktı. Bu süreçte, birçok genç öğrencisi oldu ve bu öğrenciler onun düşüncelerini yaymaya devam ettiler. Sokrates, felsefe tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Onun en bilinen katkılarından biri, Sokratik yöntem olarak bilinen soru-cevap tekniğidir. Sokratik yöntem, karşılıklı diyalog ve sorgulama yoluyla gerçeği arama yöntemidir. Sokrates, bu yöntemi kullanarak insanların düşüncelerini sorgular ve onları daha derin bir anlayışa ulaşmaya teşvik ederdi. Sokrates, bir kişiyle konuşmaya başlar ve belirli bir konuda sorular sorarak, karşı tarafın inançlarını ve düşüncelerini ortaya çıkarır. Karşı tarafın verdiği cevapları derinlemesine sorgular ve bu cevapların altında yatan varsayımları ortaya çıkarır. Sorular yoluyla, karşı tarafın düşüncelerindeki çelişkileri ve tutarsızlıkları gösterir. Bu süreç sonunda, hem Sokrates hem de karşı taraf, daha doğru ve tutarlı bilgilere ulaşır. Sokratik yöntem, eleştirel düşünme ve analitik sorgulama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Sokrates'e göre, bilgiye ulaşmanın en iyi yolu, sürekli olarak sorgulamak ve kendi inançlarımızı sınamaktır. Sokrates'in felsefesinin temelinde, bilgelik ve erdem kavramları yer alır. Ona göre, gerçek bilgelik, insanın kendi bilgisizliğini kabul etmesiyle başlar. Sokrates, bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözüyle, bilginin sonsuz bir arayış olduğunu vurgulamıştır. Erdem ise, Sokrates için bilgiden ayrı düşünülemez. Ona göre, erdemli olmak, doğru bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi hayatımıza uygulamaktır. Sokrates, insanların doğru bilgiye ulaşarak, erdemli ve mutlu bir yaşam sürebileceğine inanırdı. Sokrates, Atina demokrasisi döneminde yaşamış olmasına rağmen, demokrasiye yönelik ciddi eleştirilerde bulunmuş bir filozoftu. Ona göre, demokrasi, her vatandaşın eşit derecede yönetimde söz sahibi olmasını savunuyordu. Ancak bu durum, bilgi olmayan ve yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin de karar alma süreçlerinde etkili olmasına neden oluyordu. Sokrates'in demokrasiye dair genel görüşlerinden biri, bu yönetim biçiminin bilgiye ve bilgelik yerine popülariteye dayalı olmasıydı. Demokrasi, çoğunluğun kararlarını ön planda tutarken, bu çoğunluğun her zaman doğru ve bilgece kararlar alacağını garanti edemiyordu. Sokrates, çoğunluğun her zaman en doğru kararı veremeyeceğini ve bu nedenle demokrasinin potansiyel olarak tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Sokrates ayrıca, demokrasinin bireylerin kendi çıkarlarını ve arzularını ön planda tutmasına olanak tanıdığını ve bu durumun toplumsal düzeyde adaletsizliklere yol açabileceğini savunuyordu. Ona göre, yönetimde yer alan kişilerin bilgiye ve erdeme dayalı kararlar alması gerektiği halde, demokrasi bu ilkeyi zayıflatıyordu. Sokrates'in demokrasiye yönelik eleştirilerinin merkezinde, bilgelik ve yeterlilik kavramları yer alır. Sokrates, yönetimde bulunacak kişilerin bilge ve yeterli olması gerektiğini savunuyordu. Bu düşünce, demokrasinin sıradan vatandaşların yeterliliğine dayalı olması konusundaki eleştirilerini şekillendiriyordu. Sokrates'e göre, bir toplumun en iyi şekilde yönetilmesi için, liderlerin bilgi ve bilgelik sahibi olması şarttır. Ona göre, tıpkı bir geminin kaptanının denizcilik bilgisine sahip olması gerektiği gibi,
bir devletin yöneticilerinin de yönetime dair derin bilgiye sahip olmaları gerekir. Ancak demokrasi, bu bilgeliği ve yeterliliği garanti etmez. Aksine, sıradan vatandaşların yönetimde söz sahibi olmasına olanak tanır. Sokrates, sıradan vatandaşların, karmaşık yönetim meselelerinde yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığını düşünüyordu. Bu nedenle, onların alacakları kararların yanlış ve yetersiz olabileceğine inanıyordu. Bu bağlamda, Sokrates'in demokrasiye yönelik eleştirileri, halkın bilgi eksikliği ve yeterliliğine odaklanıyordu. Sokrates'in bu eleştirileri, bilgelik ve erdemin yönetime rehberlik etmesi gerektiği inancına dayanıyordu. Ona göre, gerçek bilgelik, sadece eğitimli ve erdemli kişilerde bulunur ve bu kişiler, toplumun çıkarları doğrultusunda en doğru kararları alabilirler. Ancak demokrasi, bilgelik ve erdem yerine, popülerliğe ve çoğunluğun görüşüne dayalı kararlar alınmasına neden olur. Bu noktada, Sokrates'in demokrasiye yönelik eleştirilerinin, onun genel felsefi yaklaşımlarının bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Sokrates, bilgiye ve bilgelik arayışa büyük önem verirdi ve onun için en iyi yönetim, bilgeliğe dayalı bir yönetimdir. Bu nedenle, demokrasiye yönelik eleştirileri, onun bilgi ve bilgelik anlayışının doğal bir sonucuydu. Sokrates, hayatı boyunca adalet ve erdemin peşinde koşmuş bir filozoftu. Ona göre, adalet ve erdem, bireyin ve toplumun en yüksek değerleriydi. Ancak, Sokrates, demokrasinin bu kavramlarla çeliştiğini düşünüyordu. Sokrates, adaletin, bilge ve erdemli kişilerin yönetime hakim olmasıyla sağlanabileceğini savunuyordu. Ona göre, adalet, bilgeliğe dayalı doğru kararlar almayı gerektiriyordu. Ancak demokrasi, herkesin yönetimde eşit söz hakkına sahip olmasını savunarak, bilgeliği ve erdemi ön plana çıkarmıyordu. Bu durum, adaletin sağlanmasında ciddi bir engel oluşturuyordu. Demokrasi, çoğunluğun kararlarına dayanıyordu ve çoğunluğun her zaman doğru ve adil kararlar alacağı garanti edilemezdi. Sokrates, halkın genellikle bilgi eksikliği ve kişisel çıkarlar nedeniyle adaletsiz ve yanlış kararlar alabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle, demokrasinin adalet kavramıyla çeliştiğine inanıyordu. Erdem kavramı ise, Sokrates'in felsefesinde merkezi bir yere sahipti. Ona göre, erdemli olmak, doğru bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi hayatına uygulamaktı. Ancak, demokrasi, bireylerin bilgi ve erdem sahibi olmalarını garanti etmiyordu. Sokrates, yönetimde yer alacak kişilerin bilge ve erdemli olması gerektiğini savunuyordu. Ancak demokrasi, bu gerekliliği göz ardı ediyordu. Bu da, demokrasinin erdem kavramıyla çeliştiğini gösteriyordu. Sokrates'in adalet ve erdem kavramlarına dair eleştirilerini anlamak, onun Atina demokrasisi tarafından suçlanma nedenlerini de anlamamıza yardımcı olur. Sokrates, M.Ö. 399 yılında, gençleri yoldan çıkarmak ve tanrılara inanmamak suçlamalarıyla yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Bu suçlamalar, aslında onun demokrasiye ve toplumsal normlara yönelik eleştirilerinin bir sonucuydu. Sokrates, gençleri sorgulamaya ve düşünmeye teşvik ediyordu. Onlara, toplumsal normları ve gelenekleri sorgulamalarını öğretiyordu. Bu durum, dönemin muhafazakar kesimleri tarafından tehdit olarak algılandı. Gençler, Sokrates'in etkisiyle, mevcut düzene ve demokrasiye eleştirel bakmaya başlamışlardı. Bu da, Sokrates'in gençleri yoldan çıkardığı suçlamasına neden oldu. Sokrates, Atina'nın geleneksel tanrılarının varlığını sorguluyor ve kendi ahlaki değerlerini tanrıların emirlerinden bağımsız olarak temellendiriyordu. Bu da, dönemin dini otoriteleri ve muhafazakar kesimleri tarafından hoş karşılanmadı. Sokrates'in tanrılara inanmadığı ve yeni tanrılar icat ettiği iddia edilerek, dini değerlere saldırdığı düşünüldü. Bu suçlamalar, aslında Sokrates'in düşünsel özgürlüğe ve eleştirel düşünceye olan bağlılığının bir sonucuydu. O, bireylerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını ve gerçek bilgeliğe ulaşmalarını savunuyordu. Ancak, bu yaklaşım, mevcut düzen ve otoriteler tarafından tehdit olarak algılandı. Sonuç olarak, Sokrates, bilgelik ve erdem arayışının bedelini hayatıyla ödedi. Onun mahkemesi ve idamı, felsefe tarihine derin bir iz bıraktı
ve düşüncelerinin gelecek nesillere ulaşmasını sağladı. Milattan önce 399 yılında Sokrates, gençleri yoldan çıkarmak ve tanrılara inanmamak suçlamalarıyla Atina mahkemesine çıkarıldı. Bu suçlamalar, onun demokrasiye ve toplumsal normlara yönelik eleştirilerinin bir sonucuydu. Mahkeme süreci, dönemin siyasi ve toplumsal gerilimlerini yansıtan bir olaydı. Mahkemede, Sokrates'in savunması ünlü öğrencisi Platon tarafından yazıya dökülmüştür. Sokrates, kendisini savunurken, suçlamaların asılsız olduğunu ve gerçeği arama çabasının bir parçası olarak hareket ettiğini belirtti. O, gençleri sorgulamaya ve düşünmeye teşvik etmenin, onları yoldan çıkarmak anlamına gelmediğini savundu. Tam aksine, bu, onların gerçek bilgiye ve erdeme ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir çabaydı. Antik Yunan filozofu Sokrates, tanrılara inanmadığı suçlamasını da reddetti. O, kendi ahlaki değerlerini tanrıların emirlerinden bağımsız olarak temellendirse de, bu durumun tanrılara inanmamak anlamına gelmediğini belirtti. Sokrates, adalet ve erdemin, tanrılara olan inançtan bağımsız olarak da var olabileceğini savundu. Savunmasında, Sokrates'in ünlü sözü, "Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir," vurgulandı. Bu söz, onun bilgiye ve bilgelik arayışı olan bağlılığını ifade ediyordu. Sokrates, kendi bilgisizliğini kabul ederek, gerçeği arama çabasının sonsuz bir süreç olduğunu savundu. Ancak, Sokrates'in savunmaları, mahkeme heyetini ikna etmeye yetmedi. Mahkeme, Sokrates'i suçlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı. Bu karar, sadece Sokrates için değil, Atina demokrasisi için de büyük bir dönüm noktasıydı. Sokrates'in mahkum edilmesinin ardından, ölüm cezasının infazı için hazırlıklar başladı. Ünlü filozof, baldıran zehri içerek idam edilecekti. Bu süreç, onun felsefi duruşunun ve inançlarının bir sınavıydı. İdam günü geldiğinde, Sokrates, öğrencileri ve dostlarıyla vedalaştı. Onlara, ölümün bir son olmadığını, aksine ruhun özgürlüğe kavuşacağı bir yolculuk olduğunu söyledi. Sokrates, ölüm karşısında bile cesur ve sakin bir tavır sergiledi. O, hayatı boyunca savunduğu değerler ve düşünceler uğruna ölmeyi kabul etmişti. Sokrates, baldıran zehrini içerek hayatına son verdi. Bu olay, sadece bir filozofun ölümünü değil, aynı zamanda Atina demokrasisinin işleyişine dair derin soruları da beraberinde getirdi. Sokrates'in idamı, demokrasinin özgür düşünceye ve eleştirel sorgulamaya karşı nasıl bir tavır aldığını gösterdi. Bu durum, demokrasinin sınırlarını ve çelişkilerini ortaya koydu. Sokrates'in ölümü, öğrencileri ve takipçileri üzerinde derin bir etki yarattı. Platon ve Aristoteles gibi isimler, Sokrates'in düşüncelerini ve mirasını devam ettirdiler. Sokrates'in idamı, özgür düşünce ve eleştirel sorgulamanın önemini vurgulayan bir sembol haline geldi. Sokrates'in mahkemesi ve ölümü, sadece bir filozofun yaşamını değil, aynı zamanda bir toplumun değerlerini ve inançlarını da sorgulayan bir olaydır. Sokrates'in cesareti ve kararlılığı, felsefi düşüncenin ve eleştirel sorgulamanın önemini bizlere hatırlatmaya devam ediyor. Platon, Sokrates'in demokrasiye yönelik eleştirilerini devralarak, bu yönetim biçiminin kusurlarını daha da detaylandırdı. Ona göre, demokrasi, bilgiye ve erdeme değil, popülariteye ve çoğunluğun isteklerine dayanan bir yönetim biçimiydi. Bu durum, devletin yönetiminde bilgili ve erdemli kişilerin yer almasını engelliyordu. Platon'un demokrasiye yönelik eleştirileri, Devlet adlı eserinde açıkça görülür. Platon, bu eserinde ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini tartışır ve demokrasiyi eleştirirken, bilge bir filozof Karal tarafından yönetilen bir devlet modelini savunur. Ona göre, devletin yönetiminde yer alacak kişiler, bilgi ve erdem sahibi olmalı ve toplumu en iyi şekilde yönlendirebilmelidir. Platon, demokrasinin bireylerin kişisel çıkarlarını ve arzularını ön plana çıkardığını ve bu durumun toplumsal düzeyde adaletsizliklere yol açabileceğini savunur. Demokrasi, çoğunluğun kararlarına dayandığı için, bu çoğunluğun her zaman doğru ve adil kararlar alacağı garanti edilemez. Platon, bu nedenle demokrasinin, toplumsal düzeni ve adaleti sağlamada yetersiz olduğunu düşünür. Sokrates'in etkisi, Platon'un düşüncelerinde açıkça görülür.
Sokrates'in bilgiye ve bilgelik arayışa olan bağlılığı, Platon'un felsefi sisteminde merkezi bir yer tutar. Platon, Sokrates'in eleştirilerini daha da derinleştirerek, ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini tartışır ve demokrasinin eksikliklerini ortaya koyar. Sokrates, eleştirel düşüncenin önemini vurgulayan bir figür olarak, demokrasinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Onun sorgulayıcı yaklaşımı, bilgiye ve gerçeğe ulaşma çabasının bir yansımasıydı. Sokrates'in diyalogları ve sorgulama yöntemi, insanların düşüncelerini ve inançlarını sorgulamalarını teşvik etti. Eleştirel düşünce, demokrasinin sağlıklı işlemesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Sokrates'in eleştirileri, demokrasinin sadece çoğunluğun kararlarına dayanmaması, aynı zamanda bu kararların doğruluğunun ve adaletinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşım, demokrasinin temel taşlarından biri olan düşünce özgürlüğünün önemini ortaya koyar. Antik Yunan'da doğan demokrasi, zamanla evrilerek günümüz modern demokrasilerine ilham kaynağı olmuştur. Atina demokrasisi, halkın yönetime katılımını ve eşitlik ilkesini savunan bir sistemdi. Ancak, bu sistemin zaman içindeki evrimi, demokrasinin farklı şekillerde yorumlanmasına ve uygulanmasına yol açtı. Antik Yunan'da demokrasi, sadece özgür erkek vatandaşlar için geçerliydi. Kadınlar, köleler ve yabancılar bu sistemin dışında bırakılmıştı. Zamanla, demokrasi anlayışı genişleyerek daha kapsayıcı bir hale geldi. Modern demokrasilerde, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğu bir sistem benimsenmiştir. Demokrasinin evrimi, aynı zamanda yönetim biçimlerinin ve politik süreçlerin çeşitlenmesine yol açtı. Temsili demokrasi, doğrudan demokrasiye alternatif olarak gelişti. Bu sistemde, halkın seçtiği temsilciler, halk adına kararlar alır. Temsili demokrasi, büyük ve karmaşık toplumlarda daha etkili bir yönetim biçimi olarak benimsenmiştir. Antik Yunan demokrasisinin evrimi, günümüz demokrasilerinin temellerini oluşturur. Sokrates'in eleştirileri, bu süreçte önemli bir rol oynamış ve demokrasinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Eleştirel düşüncenin ve sorgulamanın önemi, modern demokrasilerin vazgeçilmez unsurları. Sokrates'in düşünceleri, sadece antik dönemin değil, modern toplumların da önemli dersler çıkarabileceği bir miras bırakmıştır. Eleştirel düşüncenin ve sorgulamanın demokrasinin sağlıklı işlemesi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Gelecek bölümlerde, tarihin ve felsefenin derinliklerine inmeye, büyük düşünürlerin ve önemli olayların izlerini sürmeye devam edeceğiz. Eğer siz de bu yolculukta bize katılmak istiyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Çünkü sizin geri bildirimleriniz, bu yolculuğu daha da zenginleştiriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.